kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi? Bunlara bakacağız. İlişkinizle ilgili neler düşünüyor? Bunları öğreneceğiz. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle ilişkiyle ilgili neler düşünüyor? Bunlara bakalım. Bu ilişkide kendisini nasıl görüyor, sizi nasıl görüyor? Bunları öğrenelim. Daha sonra da bu gece karşınızda olsaydı size neler söylemek isterdi? Bunlara bakalım. Şimdi öncelikle ilişkiyle ilgili baktığımızda bu ilişkiyle ilgili şu an neler düşünüyor dediğimizde aklınızdaki kişi Selena. Şimdi Selena geçmişten gelen üzüntüden bahseder bize. Bu ilişkinin içerisinde geçmişin üzerinden çok fazla olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi bu geçmiş dediğimiz durum daha önce yaşanılan ilişkide, yani bu ilişkinin içerisinde yaşanan sorunlardan kaynaklı da olabilir. Ya da kişilerin daha önceki ilişkilerinde yaşadıkları durumlar olabilir. Bunun yanı sıra anne babayla o ilk ilişki, aile, beraberlik kavramının oluştuğu süreçlerdeki durumlardan bahsediyor olabiliriz. Genel manada geçmişin etkisinin bu ilişkinin üzerinde çok fazla olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Hesse kartıyla beraber Hesse bile bile yapılan şeylerden, hatalardan, durumlardan utanmaktan bahseder. Bazen paranoyaklık ve kıskançlıktan da bahseder. Şimdi bu süreçte bu ilişkinin içerisinde bazı hatalar yapılmış olabilir. Bilmeyerek de yapılmış olsa da öfkeyle, sinirle yapılmış olsa da daha sonra ciddi bir pişmanlığın oluştuğu bir sürecin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş olabilir. Bunun etkisinden çok fazla olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Bazılarınız için de burada şunu da söyleyebiliriz. Bir taraf çok ciddi bir kıskançlık, paranoyaklık derecesinde ya da o derecede olmasa bile bazılarınız için ciddi şekilde böyle kıskançlığın yüksek olduğu ve bu durumunda sıkıntı yarattığını söyleyen bir enerjide. Ama her türlü, yani yaşanan şey her ne olursa olsun buradaki enerjinin yani ilişkinin bir kendisini yenileyebileceği, şifalandırabileceğini düşünen bir enerjide geliyor aklınızdaki kişinin bakış açısıyla ilişkinin genel durumu. Şimdi bu ilişkide kendisini nasıl görüyor ve sizi nasıl görüyor? Konuşamadım. Şimdi öncelikle kendisini nasıl görüyor dediğimizde Urmia ve Aral olarak geliyor. Şimdi Urmia'da şöyle bir durum vardır. Söylemek istediği şeyler çoktur ama bunu söylemekten kendini alıkoyar. Çok fazla dillendirmekten hoşlanmayan enerjilerdedir. Biraz sert yapıda bir karakterdir. Böyle kontrolcü yapıda bir enerjidir. Kendisini özellikle kontrol etmeyi isteyen bir enerjidir. Değişikliği sevmez, kolay kolay vazgeçmez ancak çok da sert bir duruşu vardır. Şimdi burada genel olarak baktığımızda Aral karakterinde de bu vardır. Zeki ve sert bir karakterdir. Çok fazla duygularını dile getiren bir enerji de değildir. İki taraf olarak, yani iki enerjiye de baktığımızda aslında ortak olarak aileden çok ilgi görmemiş, çok da kendini iyi ifade edebilecekken etmeyen karakterler olduğunu söyleyebilirim. Bu ilişki içerisinde aslında çok da böyle kendini göstermeyen, duygularını, isteklerini, arzularını çok net söylemeyen, söylediği şeylerde çok böyle kısıtlı olan, daha çok böyle susma enerjisinde olan bir karakterden bahsediyor olabiliriz. Kendisini bu şekilde görüyor. Ama genel yapı olarak baktığımızda da iki karakter de aslında ilişkilerde çok çabuk böyle vazgeçen enerjiler değildir. Böyle daha uzun soluklu ilişkilerin içerisinde olmayı tercih eden karakterdir diyebiliriz. Bu noktada biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söylüyor bu ilişki içerisinde. Şimdi maddi olarak sorunları olabilir, maddiyatla ilgili sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilir ya da geçmişte bu tür sorunlarla karşılaşmış olabilir. Geçmişte ilişkilerle ilgili, bitişlerle ilgili sorunlar yaşamış olabilir. Bu ilişkinin içerisinde de geçmişte bir bitme durumu ortaya çıkmış olabilir, tekrar başlamış olabilir daha sonraki aşamalarda. Bu ilişki içerisinde aslında hem olmak isterken hem devam ettirmek isterken bir tarafı da bu ilişkiyi bitirmesi gerektiğini düşünen bir düşüncenin içerisine onu sokuyor diyebilirim. Çünkü geçmişi bırakamayan bir enerjisi var. Evet, bu ilişkinin üzerine geçmişin etkisi çok fazla ama aklınızdaki kişinin geçmişle ilgili
çok çok daha fazla bir tutunduğu durum var diyebilirim. Bu ilişkinin onu ciddi şekilde değiştirip dönüştüreceğinin farkında ve bundan da korkuyor. Şimdi sizi nasıl görüyor dediğimizde Parsantra ve Asiranta. Aslında biraz karakterlerdir. Duygusal olarak dengenizin çok olmadığını düşünen bir enerjide diyebilirim. Şimdi Asiranta çok fazla sevgi verme enerjisidir. Annelik enerjisidir. Anne olabilirsiniz, baba olabilirsiniz. Yani böyle koruyup kollama, besleme, büyütme enerjinizin çok fazla olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Çok fazla verici olduğunuzu, ya burada biraz hissettirdi. Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişiden bahsediyor gibi. Neden? Çünkü çok fazla verici, sevgisini çok fazla verir, ilgisini, alakasını çok fazla verir, kendisine hep ikinci plana atar. Öncelik her zaman hayatındaki kişilerdir, değer verdiği kişilerdir. İlla partner gibi de düşünmeyin. Herkes için böyledir karşısındaki kişilerle ilgili. Ancak canı yandığında da yani çabalar, fedakarlık aslında, feda ve karlılık aslında birleşimi fedakarlığın. Çok fazla fedakardır. Çünkü bir şeyleri feda ederse oradan bir kar elde edeceğini düşünür. Bunu lütfen bilinçli olarak algılamayın. Bilinçaltı olarak söylüyorum. Yani ben evet fedakarlık yapıyorum ama karşılığında bir şey beklemiyorum ki diyor olabilirsiniz. Burada bahsettiğim bir şey yaparken karşılığını bilinçli olarak bekliyorsunuz gibi değil. Ama bilinç altında sen sevgi gösterirsen sevgi alırsın. Sen ilgi gösterirsen ilgi alırsın. Sen insanlara yardım edersen varlığın kabul edilir gibi bir bilinç olduğunu, kodlama olduğunu söyleyebilirim. Ve bu noktada çok fazla verdikçe, verip alamadıkça, çünkü zaten dengeyi verme dengesini bozduğu için alma verme dengesi tamamen ortadan kalkmış oluyor ve karşısındaki insanlar sadece alma odaklı oluyor. Verme odaklı olmuyor. Sadece diyor ki o zaman ver, sen ver bana, sen ver bana ve alamıyor. Alamayınca da belli bir süreden sonra kaygıları artıyor. Kaygıları ortaya çıkmaya başlıyor ve bu kaygılarla beraber kurban psikolojisine. İşte hep benim başıma geliyor. Ben hep böyleyim, benim kaderim böyle. Ben niye böyle insanları çekiyorum vesaire. Yaşanılan sorunları, durumları büyütüp daha haline getiren bir enerji ortaya çıkıyor. Ve şimdi bu noktada şöyle bir durum oluyor. Bu sefer ani öfkelerle karşısındaki kişiye zarar veren, daha sonrasında pişman olduğu bazı durumların içerisine giriyor. Şimdi bu noktada burası çok çok önemli. Sizi gördüğü taraf, yani sizi nasıl görüyor dediğimizde aslında sizin çok fazla sevgi verici bir insan olduğunuzu, çok fedakar olduğunuzu, çok ilgili alakalı olduğunuzu ama bir noktada işte ne diyelim damarınız attığında ya da sinirlendiğinizde burada çok böyle yaralayıcı ve sıkıntı oluşturacak durumlar ortaya çıkarabiliyorsunuz. İşte buradaki hasta siz olabilirsiniz. Onun gözüyle söylüyorum bunu. Şimdi hasta çünkü bile yaptığın şeyden utanmaktır. Şimdi kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler de yapar, öfkeyle bir sürü şey söyler. Bir saat 2 saat geçer geçmez çok pişman olur. Böyle bir enerji var, sizi böyle görüyor. Hatta size şunu söylüyor olabilir. Ya sen olmayacak şeylerden sorun çıkarıyorsun. Şimdi çok güzel gidiyordu. Ne oldu da burada sorun çıkardın gibi bir yaklaşımı oluyor olabilir. Siz de buna yani anlamıyor beni olarak bakıyor olabilirsiniz ama gerçekten de anlamıyor. Çünkü burada sizin duygusal dengesizliğinizin denge kuramama durumunuzdan kaynaklı bunun olduğunu söyleyebilirim. Dedim ve devam ediyorum. Şimdi nasıl görüyor? Devam edersek aslında sevgi boyutu, sizin çok fazla sevgi boyutunda olduğunuzu, gerçekten sevgiye çok ihtiyacınız olduğunu, sevgi almaya ihtiyacınız olduğunun farkında. Yani sizinle ilişkisinde sizin ondan beklentinizin maddiyat bu şu olarak görmüyor. Sizin ondan sadece sevgi istediğinizin çok net farkında. Bunun bazıları şöyle de düşünüyor olabilir. Aklınızdaki kişi için söylüyorum. Hani sevgi görmemiş, benden sevgi almak istiyor, sevgi açlığı var gibi de düşünüyor olabilir. Şimdi çok fazla olumsuz enerjide olduğunuzu, çok negatif düşüncelerinizin olduğunuzu düşünen bir yapısı var. Her şeyi tek başınıza yapmanız gerektiğini düşündüğünüzü, yardım istemediğiniz ve bu konuda sizi eleştirel bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Yani burada belki siz gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ya her şeyi ben yapıyorum, o hiçbir şey yapmıyor, adım atmıyor gibi. Ama ona yansıttığınız enerji çok daha farklı olarak geliyor. O sizin ondan ya da başkalarından yardım istemediğinizi, her şeyi ben yaparım enerjisinde olduğunuzu düşünüyor. Burada biraz cinsiyeti böyle alıyorum kenara. Çünkü hepimizde eril ve dişil enerji var. Ama buradaki enerjinin eril enerjisi, yani sizi görme enerjisi, eril enerjisi yüksek olarak.
ve bu videoyu izleyen, dinleyen arkadaşım kadınsan eğer, burada eril dişil dengenin ciddi bozulduğu, yani dişil enerjinin düştüğü, eril enerjinin yükseldiğini söylüyor, görüyor, aktarımı böyle oluyor. Buraya dikkat etmende fayda olabilir. Şimdi soralım, bu ilişkinin genel yapısıyla ilgili genel bilgileri verdi. Yakın geçmişi, şu an ve yakın gelecekle ilgili neler olabileceğini düşünüyor. Aklınızdaki kişi, buna bakalım hemen kısa bir şekilde. Daha sonrasında da size neler söylemek isterdi, bunlara bakacağız. Şimdi ilişkinin yakın geçmişiyle ilgili neler düşünüyor dediğimizde ciddi bir savaşın içerisinde olduğunuzu düşünüyor diyebilirim. Yani yakın geçmişte birbirinizle o kadar çok yorulduğunuz bir sürecin içerisinden geçmişsiniz ki. Yani burada aslında aklınızdaki kişinin söylediği şey şu: birbirimizle savaşmaktan ilişkinin içerisinde olamadık. Yani birbirimizle savaşmaktan mutlu olamadık. Birbirimizin açığını bulmaktan da birbirimizi korku verici o durumun içerisinde tutmaktan ilişkinin içerisinde olamadık. Kendimizi bıçakladık dediği bir sürecin olduğunu söylüyor. Ay kartıyla beraber de aslında bilinçaltında ciddi korkuların olduğunu aktarıyor bize. Bir kart alalım, netleştirelim burayı. Ruhsal uyanış, anlam arayışı, dinlenme ve duaya yönelme. Yani bu noktada aslında iki tarafında bu durumla beraber kendi iç dünyasını sorgulamaya başladığını söyleyebiliriz. Yani burada tamam, ne yaşıyoruz, neden yaşıyoruz denilen bir durumun içerisine geçildiğini aktarıyor bize. Biraz kişilerin böyle kendi içlerine dönmesine sebep olan bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin bakış açısıyla. Şu an enerjisinde neler düşünüyor dediğimizde kupa altılısı geldi. Kadehlerin altılısı. Özlem enerjisinin çok yüksek olduğunu ve bu noktada özlemle beraber, yani burada geçmişin etkisi çok fazla var. Buraya bir kart alalım, buraya da netleştirelim. Çünkü kupa altılısı yine geçmişten de bahseder bize, özlemekten de bahseder. Kupa sekizlisi. Şimdi tam orta bir kart. Ve kılıç dörtlüsü. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Özellikle bu ilişkiyle ilgili, bitişle ilgili ciddi bir özlem içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Kılıç sekizlisinde, kupa sekizlisine baktığımızda, kupa sekizlisinde ümit edilen bir ilişkiyi bitirmek, geride bırakmak, zorunda olmak vardır aslında. Şimdi burada özellikle bitmişse, eğer bir bitiş konuşması yaptıysanız ya da bir ara verdiyseniz, yani devam ediyorsanız ve enerji böyle çok soğuk bir enerjideyse, burada taraflardan birinin artık bir şeyleri yapmaktan vazgeçtiği, arkasını dönüp gittiği bir sürecin içerisinde olduğunuzu ve aslında kılıç dörtlüsüyle beraber iki tarafında kendini iyileştirmek adına, kendini algılayabilmek, anlayabilmek adına bir dinlenme süreci oluşturduğunu düşünüyor diyebilirim şu an enerjisinde, ama ciddi bir özlem var. Kılıç dörtlüsünde terk edilmişlik de vardır, sevgiden yoksun kalmak da vardır. İki tarafın aslında birbirinin sevgisine çok ihtiyacı olduğunun farkında olduğunu, ama burada birazcık daha zamana ihtiyacınız olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yakın gelecekte ne olacak? Buradaki zamanlama iyileşmekle ilgili. Güzel geldi yani orası. Kötü hissettirmedi. Şimdi yakın gelecekle ilgili neler olabilir, ne düşünüyor dediğimizde çok güzel geldi. Kupa prensi geldi. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir, tüm renkler benimdir dedi ve aşk kartıyla. Yakın gelecekte güzel bir adım, aşkla, sevgiyle atılacak bir adım olabilir. Kupa prensi artık daha barışçıl, şefkatli bir tutumdan, partneri anlamak için çabalamaktan bahseder. Bu giden adımlardan, iletişimlerden bahseder ve burada güzel geldi. Yakın gelecekte aşkla, sevgiyle güzel bir adım atma isteğinin olduğunu söyleyebiliriz aklımızdaki kişi için. Çok güzel geldi bence bizim. Şimdi size neler söylemek isterdi? Bunlara bakalım. Şimdi iki tarafını alacağım. Öncelikle bu gece karşınızda olsaydı size neler söylemek isterdi? Hep oraya aitmişsin gibi kalbime girdin, duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin dedi. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı vardır dedi. Birbirimizden ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım, farklı boyutlarda bile her zaman geri dönüş yolumuzu bulacağız. Bu kader dedi. Her gün her gece seni düşünüyorum, aklımdan çıkmıyorsun dedi. Şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi. Sana çok aşığım dedi.
Kendini için bir zamanın olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Çünkü burada onun da kendi içinde keşfettiği, fark ettiği bazı şeyler olabilir. Geçmişe çok takılı kalan biri olarak geliyor ve burayı toparlaması gerekiyor. Belki de bunun farkında diyebilirim. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşım, kadınsan eğer, yani partneri erkek olan arkadaşlarım için size bu gece neler söylemek isterdim dediğimizde, maddi konuları ilişkiye yansıtmak istemiyorum ama önce kendimi finansal olarak dengelemeliyim dedi. Birlikteyken daha uyumlu bir çift oluyoruz. Telefonda neden başaramıyoruz? Bunu çözmeliyim dedi. Eskiden buluştuğumuz yerlere gidiyorum. Belki karşılaşırız umudu ile dedi. Özlem enerjisi çok yüksek geliyor dedik. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım, partnerin kadınsa eğer, erkeksen eğer, kadınsa partnerin sana diyor ki seni tanıdıktan sonra başka kimseyi gözüm görmüyor dedi. Seninle birlikte olduğum her gün bana ne kadar değerli olduğumu hissettiriyorsun dedi. Seni ne kadar sevsem az geliyor dedi. Güzel geldi. Bu gecenin melek mesajını alalım ve aşk mesajını da alalım. Bitirelim. Beklemeye değer dedi. Aşk hayatında ilahi zamanlama devrede. Güzel bir enerji var aslında. Güzel geldi. Gecenin aşk mesajı da onu affet. Enerjini temiz tut. Onu affet, kendini de. Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılarıyla gelen mesajlara, hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et dedi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.